Herkese merhaba. Bugün bilinçaltını konuşuyor olacağız. Ama önce bilinçaltının ne olduğunu bir anlayalım. Bizim zihnimiz kabaca iki kısma ayrılıyor. Bilinç ve bilinçaltı. Bilinç dediğimiz şey şu anda farkında olduğumuz kısım. Yani benim şu an size anlattıklarım, sizin beni dinlemeniz, düşündüğünüz şeyler hep bilinç kısmında. Ama bilinçaltı işin perde arkası oluyor. Orada hislerimiz, alışkanlıklarımız, otomatik tepkilerimiz, geçmişte yaşadığımız deneyimler depolanıyor. Bilinçaltı sürekli olarak duyduğumuz şeyleri gerçek kabul ediyor. Güçlü bir duyguyla, hisle yaşadığımız deneyimlerimiz ise bilinçaltını hemen kazanıyor. Mesela hiç düşündünüz mü? Araba kullanırken, direksiyonu çevirirken aslında her saniye şimdi sağa çevireyim, şimdi frene basayım diye bilinçli düşünmüyorsunuz. Çünkü bu hareketler bilinçaltına geçmiş durumda zaten. Yani bilinçaltı aslında bizim hayatımızı kolaylaştıran bir otomatik pilot gibi çalışıyor diyebiliriz. Bilinçaltı en hızlı 0-7 yaş arasında şekilleniyor. Çünkü bu dönemde çocukların bilinçli filtreleri tam gelişmemiş durumda oluyor. Yani duydukları sözler, gördükleri davranışlar doğrudan bilinçaltına kaydoluyor. Bu yüzden çocuk sünger gibidir denir aslında. Mesela sen çok akıllısın denilen bir çocuk ileride kendini daha güvenli ifade eder ama sürekli eleştirilen bir çocuk yetişkin olduğunda özgüvensiz olabilir. Bilinçaltı en kolay uykuya dalmadan hemen önce ve uyandıktan hemen sonra açıktır. Çünkü o anlarda beyin dalgaları alfa teta seviyesine iner, yani mantıklı düşünce filtresi zayıflar. Bu yüzden bazı uzmanlar uyumadan önce olumlu cümleler söyleyin der. Çünkü o sözler doğrudan bilinçaltına işliyor. Peki bu süreç nasıl ilerliyor? Her şey önce duyularımızla başlıyor. Gördüğümüz, duyduğumuz, kokladığımız, hissettiğimiz her şey önce bilince uğruyor. Ama beyin aynı anda milyonlarca bilgiyi işleyemediği için bu bilgilerin çoğu filtrelenip bilinçaltına gönderiliyor. Mesela bir kafede oturuyorsun, arkada bir sürü kişi konuşuyor ama sen arkadaşının sesi dışında çoğunu fark etmiyorsun. Yine de o sesler bir şekilde bilinçaltına kaydoluyor. Bu nasıl oluyor? Kulaklarımız sürekli ses alır. Bu sesler ilk önce çok kısa süreli bir ekoik hafızaya, yani işitsel duysal hafızaya girer. Yani dikkat etmemiş olabilirsin ama beyin o sesi birkaç saniye depolar ve gerekirse işleyebilir. Beyin her şeyi tamamen görmezden gelmez. Arka plandaki bilgiyi düşük düzeyde tarar. Örneğin isminizi duyduğunuzda hemen fark etmeniz gibi bu önemli veya alışılmadık şeyleri otomatik olarak ayırt etmeye yarar. Bilinç dışı olarak beyin arka plandaki seslerdeki kalıpları, tekrarları ve ortak özellikleri yakalıyor. Dil öğrenirken ya da bir melodiyi rastgele sık sık duyduğumuzda ağza takılması gibi farkında olmadan öğrenme oluyor. O an hissettiğin duygu veya uyarılma düzeyi yüksekse o bilgi bilinçaltına daha güçlü yazılıyor. Yani arka planda çalan bir müziğin duygusal tonu bile etkiler. Aynı bilgi defalarca arka planda tekrar edildikçe bilinçaltı priming yoluyla tepki veriyor. Bu kavram beynin önceden gördüğü ya da duyduğu bir şeye hazırlık yapması anlamına geliyor. Yani bir bilgi bilinçli olarak farkına varmadan beyninde arka planda iz bırakıyor ve sonraki düşünce ya da davranışlarını etkiliyor. Bazı arka plan bilgileri özellikle tekrarlanırsa veya duygusalsa uyku sırasında daha kalıcı hale gelebilir. Yani doğrudan dikkat etmesen bile zamanla güçlenebilir. İsterseniz küçük bir deney yapabilirsiniz kendinize. Arka planda hafif bir podcast veya belirli bir kelime geçen kayıt çalarken bir iş yapın. Birkaç saat sonra o kelimeye karşı daha duyarlı olduğunuzu fark edeceksiniz. Yani hatırlama ya da o kelimeye olası tepkide artış gibi. Ama şunu da söylemeliyim ki bilinçaltına kaydedilen şeyler sadece faydalı alışkanlıklar değil. Aynı zamanda korkularımız, kaygılarımız, yanlış inançlarımız da orada saklanıyor. Bilinçaltı, bilinç gibi mantıklı çalışmaz. Orada iyi, kötü, doğru, yanlış yoktur. Daha çok duygulara, alışkanlıklara ve tekrarlara duyarlı. Mesela her sabah aynaya bakıp ben güçlüyüm dersen bir süre sonra bilinçaltı bunu alışkanlık haline getirir. Aynı şey tam tersi durum için de geçerli tabii ki. Gelelim rüyalar konusuna. Rüyalar aslında bilinçaltının dilidir diyebiliriz. Biz uyuduğumuzda bilinç dinlenmeye çekilir ama bilinçaltı aktif kalır. Bilinçaltı gün içinde yaşadıklarımızı, duygularımızı, korkularımızı, kaygılarımızı, hatta geçmişten bastırdığımız şeyleri işlemeye başlar. Peki rüyalar neden gün içinden parçalar taşıyor? Beyin uyurken günlük olayları ve bilgileri hafızaya kaydetmek için bir temizlik yapıyor. Bu sırada gördüğümüz, duyduğumuz, fark etmesek bile bilinçaltına giren detaylar karışıp rüyalara yansıyabiliyor. Mesela gündüz kısa bir an gördüğümüz bir yüz, gece rüyamızda bambaşka bir senaryoda karşımıza çıkabilir. Eminim çoğumuz yaşamıştır.
Geçmişi neden görüyoruz dersek de bilinçaltı sadece bugünü değil geçmişte çözülememiş duyguları da saklıyor. Uykuda beyin bazen bu anıları tekrar gündeme getiriyor. Sen 10 yıl önce yaşadığın bir korkuyu hatırladığında vücudun aynı anda yeniden o korkuyu yaşamış gibi tepki veriyor. Kalp atışın hızlanıyor, terliyorsun çünkü bilinçaltı için o olay hala taze bir deneyim olmuş oluyor. Ama neden bir anda 10 yıl önceyi görüyoruz? Birincisi bilinçaltı arşiv gibi çalışır. Beyin yaşadığımız her şeyi birebir hatırlamasak da depolar. Biz farkında olmadan bazı anılar, kokular, görüntüler, duygular sessizce bilinçaltında durur. Yani unutmuş olsak bile silinmez, sadece erişime kapalı hale gelir. İkincisi tetikleyici uyarıcılar var. Gün içinde çok küçük bir şey mesela bir koku, bir ses, bir şarkı hatta bir renk beyindeki o eski anıyı harekete geçirebilir. Sen farkında olmazsın ama bilinçaltın bu bağlantıyı kurar ve uyurken onu rüyana taşıyabilir. Duygusal yükün tekrar yüzeye çıkması da bir etki. Bazı anılar yıllar geçse de duygusal iz bırakıyor. Sen gündelik hayatta bunu düşünmezsin ama bilinçaltı o duyguyu işlenmemiş sayar. Rüyada bu eski parçaları geri çağırarak sana hatırlatır. Ve de rüyaların rastlantısal bir doğası var. Beyin uyurken hafıza bölgelerinde bir tür rastgele ateşlenme olur. Bu da geçmişten herhangi bir görüntünün hiç aklına gelmemiş bir detayın ortaya çıkmasına neden olabilir. Yani bazen özel bir sebep yoktur. Sadece arşivden rastgele bir sayfa açılmış gibidir aslında. Rüyada yıllardır düşünmediğimiz bir şey görmemiz aslında o bilginin hala bizde kayıtlı olduğunun ve beynin ara sıra bu eski dosyaları açıp işlediğinin kanıtı diyebiliriz. Kısacası rüyalar bilinçaltının hem günlük anıları düzenlemesi hem de geçmişten kalan duyguları ve deneyimleri ifade etmesidir. Bu yüzden bazen çok tanıdık, bazen de karma karışık görünürler. Freud'un da dediği gibi rüyalar bilinçaltına açılan pencere gibidir. Peki, neden bazı alışkanlıkları bırakmak bu kadar zor? Çünkü bilinçaltı konfor alanını sever. Alıştığı davranışı bırakmak istemez. Yani bir tür güvenlik sistemi gibi çalışır. Yeni bir şey denendiğinde risk var gibi sanıp sizi geri çekebilir. Çünkü alışılmış olanı güvenli sayar. Bu yüzden kötü alışkanlıklar bile bilinçaltına güvenli bölge gibi yerleşebiliyor maalesef. Ama iyi olan davranışı kazanmak istediğimiz yeni güzel alışkanlıkları sürekli tekrar edersek bilinçaltı yavaş yavaş onu kabul eder. Pes etmemek çok önemli. Tabii bu süreç deneyim olarak da zaman olarak da herkeste farklı işliyor. Bir anda olamayacağını kabul etmek doğru bir karar olur hepimiz için. Biz bilinçaltımızı nasıl olumlu yönde etkileyebiliriz peki? Birkaç bilimsel temeli olan yöntem var aslında. İlki olumlu telkinler. Hepimizin bildiği ilk madde. Son zamanlarda en çok duyduğumuz şey belki de olumlama, pozitif konuşma, evrene iyi mesaj vesaire. Örneğin ben başarabilirim gibi cümleleri tekrar etmek. Hayal gücü ikinci maddemiz, yani daha sık duyduğumuz bir şey aslında manifest yapmak epey popüler. Bir şeyi defalarca hayal etmek bilinçaltına ona inandırır. Sporcuların zihinsel antrenman yapması bunun iyi bir örneği. Duygularla bağ kurmak var. Bir şeyi güçlü duygularla hayal ettiğinde bilinçaltı onu daha hızlı kabul eder. Aslında bir önceki maddenin ilk ve en önemli aşaması diyebiliriz. Son olarak alışkanlıklar oluşturmak. Küçük tekrarlarla bilinçaltımıza yeni davranışlar yerleştirebiliriz. Bir de yanlış bilinenler var. Bilinçaltı sihirli bir güç değil. Sadece güçlü bir öğrenme ve otomatik sistem diyebiliriz onun için. Hipnoz altında bilinçaltı tamamen kontrol altına alınamaz. Kişi yine de kendi değerlerine ters bir şey yapmaz. Bu da bilinçaltının gücünü gösteriyor. Ve son olarak bilinçaltı tüm evreni kontrol eden bir güç de değil. Ama bireysel yaşamımızda çok etkili bir rehber. Toparlayacak olursak. Bilinç günlük farkındalığımızdır. Bilinçaltı ise öğrenilmiş davranışlarımızın, duygularımızın, alışkanlıklarımızın deposu. O bizi korumaya çalışır ama yanlış inançlarla da sınırlayabilir. Bilinçaltını anlamak ve ona doğru mesajlar vermek hayatımızı gerçekten değiştirebilir. Bunun hepimiz için iyi yönde olmasını diliyorum. Bugünlük de bu kadar. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Her zamanki gibi destek olmayı unutmayın.